Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugünkü Ermenistan toprakları Azerbaycan'ın tarihi topraklarıdır açıklaması, Batı Azerbaycanlıların bir gün mutlaka ata topraklarına dönüşünü müjdeliyor. İlham Aliyev, Batı Azerbaycanlıların ezeli topraklarına dönüşü bir hak meselesidir ve bu hak uluslararası sözleşmelerde de karşılık buluyor diyerek tarihi adaletin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ermenistan'a karşı herhangi bir toprak iddiasında bulunmadığını, ancak tarihi gerçeklerin dile getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi. Peki Batı Azerbaycanlılar kimdir ve Batı Azerbaycan olarak bilinen bu topraklar neden ve ne zaman Ermenistan'a tahsis edildi? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in altını çizdiği üzere bugünkü Ermenistan sınırları tarih boyunca Azerbaycan Türklerinin ezeli ve ebedi yurtları olmuştur. Bu tarihi hakikati detaylarıyla anlamak ve geçmişin izini sürmek adına şimdi 10 başlık altında bu bölgenin derin tarihi, coğrafi ve kültürel boyutlarına daha yakından bakalım. Ama ilk önce GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve çevrenize önermeyi lütfen unutmayın. Azerbaycan denince akla Kuzey ve Güney Azerbaycan geliyor. Eminim birçoğunuz Batı Azerbaycan ifadesini ilk kez duyuyorsunuz. Batı Azerbaycan terimi 1988 yılında Azerbaycan Türklerinin tarihi etnik toprakları olan bugünkü Ermenistan'dan sürgün edilmesinden sonra daha sık kullanılmaya başlandı. Asırlardır adım adım uygulanan insanlık dışı bir politikanın sonucu olarak Azerbaycan Türkleri binlerce yıl yaşadıkları bugün Ermenistan olarak adlandırılan topraklardan, yani kendi tarihi ve etnik topraklarından kovulmuş, toplu cinayetlere ve katliamlara maruz kalmış ve öldürülmüştür. Batı Azerbaycan tarihimizin bir parçasıdır. Yüreğimizi burkan, ruhumuzu titreten bir parçası. Bu topraklarda Dede Korkut kopuz çaldı, türkü söyledi, yiğitlere at taktı. 7. yüzyıldan kalma edebi bir eser olan Kitab-ı Dede Korkut destanının coğrafi mekanı da Batı Azerbaycan. Destanda adı geçen Altun Taht ve Göçe Gölü, Oğuz kahramanlarının yurdu olup bu topraklar günümüzde Ermenistan olarak adlandırılan Batı Azerbaycan toprakları içinde yer alıyor. Batı Azerbaycan'ın asıl sahipleri Azerbaycan Türkleridir. Bu topraklara dışarıdan Ermeniler yerleştirilmiştir. İşte bu nedenledir ki tarihsel olarak 1991 yılına kadar bu topraklardaki yer adlarının %90'ından fazlası Türkçe kökenli. Ancak 19. yüzyılın başlarından 1994 yılına kadar Batı Azerbaycan topraklarında Türk adları değiştirilerek Ermenileştirildi veya Ruslaştırıldı. Antik Ermeni el yazıları içeren Matenadaran arşivinde muhafaza edilen 1687 tarihli bir belge Ermenilerin Erivan bölgesindeki Azerbaycan topraklarını nasıl ele geçirdikleri konusunda oldukça önemli. O belgede biz, yani Ermeniler, Azerbaycan Türklerine ait olan toprakları ya satın alıyoruz, ya gasp ediyoruz, ya sahibinden zorla alıyoruz ya da canıyla tehdit ederek ele geçiyoruz denilmekte. Tarihi kaynaklara göre M.Ö. 8. yüzyılda bugünkü Ermenistan topraklarında yaşayan eski Türk boyları Kimmerler, Sakalar, Zengiler ve başkalarıydı. Ancak Ermeniler tarihi gerçekleri çarpıtarak bugünkü Ermenistan topraklarının en eski sakinlerinin kendileri olduğunu, Türklerin bu topraklara ancak Selçuklu akını sırasında geldiğini iddia etmekteler. Ancak ünlü Ermeni tarihçi Karen Yüzbaşyan, eski Türklerin bugünkü Ermenistan topraklarında Selçuklulardan çok daha önce yaşadığını açıkça itiraf ediyor. Anlaşılacağı üzere başka ülke ve eyaletlerden Batı Azerbaycan topraklarına yerleştirilen Ermeniler, Rusya'nın himayesinde Azerbaycan toprakları üzerinde bugünkü Ermenistan devletini kurdu. Eski SSCB döneminde Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu Kafkasya'yı ve bugünkü Ermenistan topraklarını işgal etmediği, ancak bu topraklarda yaşayan halkları İran ve Osmanlı İmparatorluklarının zulmünden kurtardığı düşüncesi oluşmuştu. Bu nedenle Rusya bir işgalci olarak değil, kurtarıcı olarak gösterildi. Ancak tarihi belgeler bu düşünceyi çürütmekte. Daha 18. yüzyılda Azerbaycan Türkleri Rus birliklerinin bugünkü Ermenistan topraklarına Erivan'a girmesine karşı protesto gösterilerinde bulunmuşlardı. Erivan'daki Azerbaycan Türkleri Rusların burayı işgal etmesinden korkarak Osmanlı'ya yöneldi. 1723 yılında Azerbaycan Türkleri Erzurum Paşası'na kaleme aldıkları mektupta derin bir endişe ve çaresizliği dile getirerek "Siz Türksünüz, biz de Türküz. Bizim kanımız, bizim dilimiz bir. Rusların eline düşmektense kardeşimizin himayesinde olmak isteriz. Bu toprakları, bu şehri sahipsiz bırakmayın." Kardeşlik bağlarını bir kez daha ifade ettiler. Bu durum bölgede, yani bugünkü Ermenistan topraklarında yaşayan Azerbaycanlıların Rusya'ya karşı hiçbir eğilim taşımadıklarını bir kez daha açıkça ortaya koymakta. Çarlık Rusyası'nın 1827'de Erivan ve Nahçıvan hanlıklarını işgal etmesinden sonra 1828'de imzalanan Türkmençay Antlaşması'yla Erivan ve Nahçıvan hanlıkları Rusya'ya bağlandı.
sağlandı. Çar 1. Nikolay'ın fermanıyla Erivan ve Nahçıvan hanlıklarını birleştiren topraklarda Ermeni vilayeti kuruldu. İran ve Türkiye'den Erivan ve Nahçıvan hanlıklarının topraklarına 57.266 Ermeni ve 10.631 yeni aile yerleştirildi. Ermeniler Çarlık Rusyası'nın Kafkasya'ya olan ilgisini yakından izliyor, bundan her an yararlanmak istiyorlardı. Ermeni tüccarlar ve politikacılar Çarlık Rusyası yöneticileriyle temasa geçerek onlara hediyeler göndererek Ermeni devletinin kurulması için çaba sarf ettiler. Ermeni politikacıların Rus Çarına yazdığı mektuplar, Ermenilerin Kafkasya'yı Rus hakimiyetine geçirme çabalarını ve bu süreçteki kışkırtıcı rollerini açıkça gözler önüne seriyor. Ermeni siyasetçilerin Kafkasya'nın işgalinden sonra durumlarının önemli ölçüde iyileşeceği, hatta hayal ettikleri Ermeni devletini kuracakları yönünde büyük umutları vardı. Ermeniler ilk mektuplarında Büyük Petro'ya işgal harekatında yakından yardımcı olacaklarını belirtiyor. Hatta Kafkasya'da konuşlanmış Müslüman askeri güçleri hakkında da bilgi veriyorlardı. Aynı zamanda 120.000'i aşkın Ermeninin Rusların safında savaşacağı da belirtiliyordu. Avrupa'da yaşayan Ermeni politikacı İsrail Ori mektuplarında Erivan'ın Rusya'ya katılmasına giden ilk adımın Erivan'ın Azerbaycanlılardan kurtarılması olduğunu belirterek Ermenilerin Rusya'nın bölgede güçlenmesine yardımcı olacaklarına dair söz veriyordu. Rusların Azerbaycan topraklarını, yani şimdiki Ermenistan topraklarını nasıl ele geçireceklerine dair plan Ori ve Ermeni cemaatleri tarafından hazırlanıp 1. Petro'ya gönderildi. 1. Ori'nin planına göre ilk Nahçıvan ele geçirilmeli, sonra Rus ve Ermeni silahlı kuvvetleri Erivan'a doğru hareket etmeliydi. Ermeniler Kafkasya'da, özellikle Azerbaycan ve Erivan'da güçlenme çabasındaydı. Osmanlı'nın bölgedeki etkisinden korkarak Türklerin Erivan'ı alabileceği uyarısıyla Çarlık Rusyası'nı harekete geçmeye çağırdılar. Böyle bir durumda Rusya'nın Kafkasya'yı kaybedebileceği tehdidini öne sürdüler. Ermenilerin tarih boyunca izledikleri politikanın temelinde Büyük Ermenistan hayali vardır. Rusya, Karadeniz ve boğazlarıyla Hazar Denizi çevresini ele geçirmek için Ermeni kartını kullanması gerektiğini çok iyi anlamıştı. 1828 Türkmençay Antlaşması'na kadar bugünkü Ermenistan topraklarında nüfusun çoğunluğu Azerbaycan Türklerinden oluşuyordu. Ancak antlaşma sonrası Rusya'nın desteğiyle güçlenen Ermeniler Azerbaycanlıları tarihi topraklarından zorla çıkardı ve böylece Ermenilerin Nahçıvan ve Erivan topraklarına yerleştirilmesine başlandı. Ermeniler Rus ordusuyla işbirliği yaparak Doğu Anadolu'da Türklere karşı büyük vahşetler gerçekleştirdi. Ahıskaya'yı yakıp yıkarken Ardahan, Bayezid ve Erzurum gibi yerleşim yerlerinin işgaline doğrudan destek verdiler. Türkiye bu vahşeti durdurmak için tüm gücüyle mücadele etti ve 1829'da Rusya ile Edirne Barış Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma Büyük Ermenistan hayalini alt üst etti. Aynı yıl 84.000 Ermeni Türkiye'den Erivan, Karabağ ve Nahçıvan'a yerleştirildi. 1828'den sonra toplam 124.000 Ermeni bugünkü Ermenistan toprakları olan Azerbaycan'a yerleştirildi. O dönemde yapılan 1831 nüfus sayımına göre bu bölgede sadece 10.000 kadar yerel Ermeni bulunuyordu. Bu durum Ermenilerin bölgenin demografik yapısında sonradan oluşturulan bir azınlık olduğunu açıkça ortaya koymakta. 1828 yılına kadar bugünkü Ermenistan topraklarında Ermenice tek bir yer adı bile yokken bu isimler ancak iskan politikalarından sonra ortaya çıkmıştır. Erivan, Azerbaycan'ın kadim şehirlerinden biri ve Erivan Hanlığı'nın başkentiydi. Tarihi belgeler şehirde yalnızca Azerbaycan Türklerinin yaşadığını açıkça ortaya koyuyor. Şehrin adı, mahalle isimleri ve burada bulunan 8 cami bu gerçeği teyit eder nitelikte. Ayrıca o dönemde Erivan'da tek bir Ermeni kilisesi bile yoktu. 1918 yılında Ermenistan'da Taşnaküstün Partisi iktidara geldi. Zengezur, Göyçe, Dereleyez, Zengibasar ve Vedi'de binlerce Azerbaycan Türk'ünü, yaşlıları, çocukları ve kadınları vahşice katlettiler. 1918'de kurulan Transkafkasya Komiserliği Transkafkasya Seymi ile değiştirildi. 26 Mayıs 1918'de Gürcü temsilcileri Seyim'den ayrılarak Gürcistan hükümetinin kurulmasını öngören bir bildiri yayınladılar. 28 Mayıs 1918'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu resmen ilan edildi. Böylece Ermeniler tarihinde ilk kez Rusya'nın yardımıyla kendi devletlerini kurmuş oldular. Ermeni devletinin tarihi de 28 Mayıs 1918'de başlıyor. Tarihçiler şöyle yazıyor. Ermenistan 378 yılında İran'la Bizans arasında paylaştırıldıktan sonra yüzyıllar boyunca 1918 yılına kadar, yani 1500 yıl boyunca ne bağımsız ne de yarı bağımsız devlet olabildi. Ancak 29 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası Erivan şehrinin siyasi merkez olarak Ermenilere devredilmesine karar verdi. Toplantının açılışında Fetheli Hanhoyski, Ermenistan Ulusal Konseyi ile Azerbaycan ve Ermenistan sınır konusunda yapılan müzakerelerin sonuçlarını duyurdu.
Konuşmasının sonunda Ermeni Federasyonu'nun kurulabilmesi için güçlü bir siyasi merkeze ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ermenistan'ın siyasi merkezi olarak Erivan seçildi. Erivan'ın Ermenilere verilmesi siyasi açıdan tamamen yanlış bir karardı. Evet, ama o dönemin uluslararası ve bölgesel gerçeklikleri göz önüne alındığında Erivan'ın Ermenilere verilmesinde ne Osmanlı İmparatorluğu'nu ne de geçici Ulusal Konseyi suçlamak doğru olacaktır. Çünkü Azerbaycan heyeti büyük bir baskı altındaydı. Osmanlı'nın Hariciye Nazırı Halil Menteşe, Bakü'nün kurtuluşunun Erivan'dan geçtiğini belirtmişti. Yani Azerbaycan heyetine Erivan'la uzlaşma şartı sunulmuştu. Ermenistan hükümetinin Tiflis'ten Erivan'a taşınmasının ardından Azerbaycan Türklerine karşı soykırım uygulandı. 1918-1920 yıllarında Taşnak, 1920-1991 yıllarında ise Sovyet yönetimi altında Azerbaycanlılar katliam ve sürgünlere tabi tutuldu. Erivan'da Azerbaycanlılara ait kültürel anıtlar tahrip edildi ve Ermenileştirme politikaları uygulandı. 1980'lerin sonlarından itibaren Azerbaycanlılar Erivan'dan tamamen sürüldü. Ermeni devletinin kurulması sürecinde özellikle 1918 Batum müzakereleri ve ardından imzalanan anlaşmalar bu meselenin odak noktası. Poyski'nin raporunda Ermeni Federasyonu için bir siyasi merkeze ihtiyaç olduğu, Gümrü'nün Osmanlı'ya geçmesiyle bu merkezin yalnızca Erivan olabileceği vurgulanmıştı. Ancak bu süreçte Erivan'ın Azerbaycan'dan alınıp Ermenilere verilmesi gerektiği fikri 1912'ye kadar dayanmakta. O dönemde büyük güçlerin Osmanlı topraklarında Ermeni devleti kurma vaatlerinden vazgeçmeleri üzerine Azerbaycan topraklarında bir merkez önerildi. Ancak bu süreçte Türkiye sınırları içindeki bazı bölgeler Ermenilere vaat edilmişti. Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır gibi vilayetler Ermenilere vaat edilen bölgeler arasındaydı. Bu vaatler özellikle 1878 Berlin Antlaşması ve Wilson prensipleriyle gündeme gelmişti. Kars, Ardahan ve Gümrü. 1918 Brest-Litovsk Antlaşması'yla bu bölgeler Osmanlı'ya bırakılmış olsa da daha önce Ermenilerin siyasi merkezi olarak düşünülüyordu. Ve dahası Erzurum'dan Van'a, Kilikya'ya kadar geniş bir alan Ermeni grupları tarafından Büyük Ermenistan sınırları olarak ifade ediliyordu. Enver Paşa ve Osmanlı liderliği Ermeni devletinin kurulmasına başından beri karşı çıkmış, bu fikri mümkün olduğunca sınırlarının dışında tutmaya çalışmıştı. Türkiye'de güçlü bir Ermeni devleti kurulması büyük güçlerin çıkarlarına da uygun değildi. Azerbaycan topraklarında daha küçük ve zayıf bir Ermeni devleti bölgesel denge açısından tercih ediliyordu. Ermenistan'a devredilen Erivan'ın yüz ölçümü 7.913 km²'ydi. Ancak bu imtiyazın ardından Ermeniler Azerbaycan'a ait Nahçıvan, Zengezur ve Karabağ gibi stratejik öneme sahip diğer toprakların da Ermenistan'a ilhak edilmesi talebinde bulundular. 1918-1920 yıllarında Ermenistan Erivan dışında başka bir toprak elde edememişti. Ancak Azerbaycan'ın 28 Nisan 1920'de Sovyet Rusyası tarafından işgal edilmesiyle birlikte Bolşeviklerin desteği sayesinde Ermeniler önemli toprak kazançları elde etti. Sovyetler toprak meselelerini Azerbaycan'ın rızası olmadan gizlice Ermeni ve Gürcü misyonlarıyla yürüttü. Hatta Azerbaycan heyeti bu görüşmelere dahil edildiğinde bile temsil hakkı Ermeni veya Gürcü delegelere verildi. 10 Ağustos 1920'de Sovyet Rusya ile Ermenistan arasında Erivan'da bir anlaşma imzalandı ve bu süreçte Azerbaycan'ın milli çıkarları ciddi şekilde baltalandı. Bu anlaşma kapsamında Zengezur ve Nahçıvan'ın Ermenistan'a devredilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Zengezur, Azerbaycan'la Nahçıvan arasındaki coğrafi bağlantıyı sağlayan stratejik bir bölgedir. Bu bölgenin Ermenistan'a verilmesi Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın ana karasından kopmasına neden oldu. Bu durum sadece Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü değil, aynı zamanda bölgenin ulaşım ve lojistik ağlarını da ciddi şekilde etkiledi. Zengezur sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de stratejik bir koridor konumundaydı. Bu bölgenin kaybı Türk dünyası arasında fiziksel bir bağlantının kesilmesine neden oldu. Erivan ve Zengezur stratejik konumu itibariyle Azerbaycan'ın batıya açılan kapısıydı. Ancak Erivan'ın Ermenilere verilmesiyle bu bölge tamamen Azerbaycan'dan koparıldı. 1948-1953 yılları arasındaki göç dalgası Azerbaycan Türklerinin tarihi ve etnik topraklarından zorla sürgün edilmesinin en trajik örneklerinden biri. Bu dönemde Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan Türklerine karşı yürüttüğü sistematik asimilasyon ve göç politikaları Ermenistan'da demografik yapıyı değiştirme amacına hizmet etti. 1947 yılında SSCB Bakanlar Kurulu Ermenistan SSC'deki Azerbaycanlı kolektif çiftçilerin ve diğer nüfusun Azerbaycan'ın Kür Araz Ovası'na taşınması kararını aldı. Bu kararın ardında Ermenistan'a
Ermenistan'a yurt dışından göç ettirilen Ermenilerin iskan sorununu çözmek ve Ermeni nüfusunu artırmak amacı yatıyordu. Ermenistan'dan zorla çıkarılan Azerbaycanlıların yerine diasporadan getirilen Ermeniler yerleştirildi. Bu politika yalnızca Ermenistan'daki Azerbaycan Türklerinin topraklarından koparılmasını değil, aynı zamanda Ermenistan'ın Türksüzleştirilmesini hedefliyordu. Özellikle başkent Erivan ve çevresinde Azerbaycanlıların nüfus oranı hızla düşürülerek bölgedeki Türk varlığı tamamen silinmeye çalışıldı. Azerbaycanlıların zorla çıkarıldığı köy ve kasabalar yeni gelen Ermenilere tahsis edildi. Göç politikaları yalnızca fiziksel sürgünle sınırlı değildi. Ermenistan'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin kültürel varlıklarına da sistematik bir saldırı başlatıldı. Azerbaycan Türkçesiyle eğitim veren okullar tamamen ortadan kaldırıldı. Erivan'da Azerbaycan Türklerinin sosyal ve siyasi hayatta yer almasını sağlayan kadrolar görevlerinden alındı ve bu kişilerin yerine Ermeniler atandı. Erivan Pedagoji Enstitüsü'nün Azerbaycan dili bölümleri kapatıldı. Yaklaşık 100 bin Azerbaycan Türk'ü tarihi ve etnik topraklarından, özellikle Erivan ve çevresinden zorla çıkarıldı. Tarihi bağları ve sosyal dokusu parçalanan Azerbaycan Türkleri hem fiziksel hem de psikolojik yıkıma uğratıldı. Ermenistan'da yaşayan Azerbaycanlılara yönelik etnik temizlik politikası Ermeni milliyetçiliğinin ve Moskova'nın desteğiyle adım adım uygulanarak 1988-1989 yıllarında tamamlandı. Bu süreç Azerbaycan Türklerinin tarihi ve etnik topraklarından zorla çıkarılması, kitlesel şiddet, cinayet ve yıkımla karakterize ediliyor. Ermeni tarih yazımı bu dönemi barışçıl bir göç olarak tanıtmaya çalışsa da gerçekler 250 bini aşkın Azerbaycanlının vahşice sürgün edildiğini ortaya koyuyor. 1960'lı yıllarda Ermenistan'da Türkiye ve Azerbaycan karşıtı propaganda yeniden hız kazandı. 1965 yılında uydurma Ermeni soykırımının 50. yıl dönümü bahanesiyle Erivan'da düzenlenen mitingler Ermenilerin Türkiye Ermenistan'ı, Nahçıvan ve Karabağ'ın Ermenistan'a katılması hedefini açıkça ilan ettikleri bir dönemin başlangıcı oldu. 1988 yılında Vartanlı köyünde yaşananlar Azerbaycan Türklerine yönelik şiddetin en çarpıcı örneklerinden biridir. Köyde Ermeniler tarafından 9. sınıf öğrencisi Alim İskenderov uçurumdan atılarak öldürüldü. Ermeni milisler köy halkını hedef alan sistematik saldırılar düzenledi. Katiller vahşetlerini gururla anlatacak kadar pervasızdı. Örneğin Sambel adlı bir saldırgan köyden kovdukları Azerbaycanlılara yönelik cinayetlerini basına açıklamış ve bu durum Moskova'dan gelen soruşturma ekibince cezasız bırakıldı. 1988-1989 yıllarına gelindiğinde ise Azerbaycan köyleri yağmalandı, mezarlar tahrip edildi. Sovyetler Birliği'nin zayıfladığı bu dönemde Ermeni milliyetçileri Moskova'nın örtülü desteğiyle 170 Azerbaycan köyü ve 94 karma yerleşim yerini boşalttı. Ermenistan'ın Zengilana komşu Meyri bölgesindeki son Azerbaycan köyü Nüvedi 1991'de tamamen boşaltılarak bu politika tamamlandı. Ermenistan'daki Türk nüfusun yaşadığı 2000'den fazla köy ya tamamen yok edildi ya da Ermenilerle dolduruldu. 250 bini aşkın Azerbaycan Türk'ü tarihi ve etnik topraklarından zorla çıkarıldı. 1989 yılında Azerbaycan Qaçqınlar Cemiyeti olarak kurulan ve 2022 yılında Batı Azerbaycan Topluluğu adını alan kuruluş, bugünkü Ermenistan topraklarından sürülen Azerbaycanlıların haklarını savunmayı ve geri dönüşlerini sağlamayı hedeflemekte. Bu topluluk Azerbaycan'ın Batı Azerbaycan'a barışçıl dönüş politikasında önemli bir role sahip. Azerbaycan, Batı Azerbaycan topraklarına barışçıl dönüşü sağlamak için uluslararası toplum nezdinde yoğun diplomatik girişimlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde yürütülen bu politika yalnızca Azerbaycan halkının haklarını savunmakla kalmamakta, aynı zamanda Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi içinde bir zemin hazırlamayı amaçlamakta. İlham Aliyev, Batı Azerbaycan'ın Azerbaycan halkının tarihi toprakları olduğuna dair açık ve net mesajlar veriyor. Aliyev, 20. yüzyılın başlarına ait haritalar bugünkü Ermenistan topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu ve şehirle köy isimlerinin Azerbaycan kökenli olduğunu kanıtlamaktadır diyerek geri dönüş sürecinin tarihsel bir hak olduğunu vurguladı. Aliyev'in İrevan Hanlığı bayrağıyla verdiği fotoğraf diplomatik bir mesaj niteliği taşıyor. Bayrak, Sefevi ve Kacar Türk hanedanlarının sembollerini taşımasıyla Azerbaycan'ın tarihi egemenliğini simgelerken günümüzdeki Erivan'ın armasının bu bayraktan kopyalanmış olması Ermenistan'ın tarihi ve kültürel sembolleri gasp ettiğini gösteriyor. Aslan ve güneş sembolleri Altın Orda Devleti'nden itibaren Türk dünyasında egemenliği simgelerken bu semboller bugün Erivan'ın armasında yer almakta ve Ermenistan'ın tarihsel sahiplenme politikasını yansıtmakta. Ermenistan'ın devlet armasında yer alan Ağrı Dağı, bölgeye yönelik sahiplenme politikasının bir başka göstergesi. Türkiye sınırları içinde yer alan bu dağın Ermenistan arması üzerinde kullanılması Ağrı Dağı'nın nasıl sahiplendiğini gösteriyor. Azerbaycan'ın Batı Azerbaycan'a barışçıl dönüşte ısrarcı olduğu açık. İlham Aliyev, bir gün gelecek Batı Azerbaycan'da bir buluşma gerçekleştireceğiz sözleriyle bu sürecin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.
Sizce o beklenen gün yakın mı, uzak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Enver Paşa ve Osmanlı liderliği Ermeni devletinin kurulmasına başından beri karşı çıkmış, bu fikri mümkün olduğunca sınırlarının dışında tutmaya çalışmıştı.